Kur'an'a göre haram olan gıdalar nelerdir? Bu sorunun cevabı oldukça basittir. Madem Kur'an'a göre soruluyor, ayetlerden bunu net bir şekilde saptamamız mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de nüzul dönemi itibarı alınarak yiyeceklerle alakalı ilk inen ayet En'am suresinin 145. ayetidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. O ayette Cenab-ı Hak müminlere 4 temel gıdayı yasaklamıştır. Bunlar kendiliğinden ölmüş olan hayvan birincisi. Yani hiçbir şekilde insan dahli olmadan, insan kesmeden daha doğrusu ölmüş olan hayvanlardır. İkincisi kandır. Yani bir hayvan ister canlı iken isterse kesildikten sonra hayvandan boşalan kanlar hiçbir şekilde insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. Üçüncü haram domuz etidir. Domuz eti hiçbir şekilde yine insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. Ve bir dördüncüsü de kesilirken Allah'tan başkasının adı anılan hayvanlardır. Bu 4 şey En'am suresi 145. ayette haram kılınmıştır. Daha sonra yine Mekke döneminde bu sefer Nahil suresi, Kur'an'ın 16. suresinin 115. ayeti nazil olmuştur. O ayette de Allah yine aynı haramları zikretmiş. İnnemâ harrama aleykumul meytete buyurarak hem de Allah size yalnızca şunları haram kılıyor. Yalnızca şunlar diye üzerine basa basa vurguladığı hususlara baktığımız zaman yine En'am 145. ayette anlatılan haramlarla karşılaşıyoruz ki onlar kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Mekke döneminde bu 2 ayet inmiş ve bu 4 şey haram kılınmıştır. Daha sonra Medine dönemine hicret edilmiş. Müslümanlar Medine'de ehli kitap kültürüyle karşılaştıklarında öncekilerin kitaplarında olan haramlar acaba bizim için de geçerli mi değil mi diye bir ikileme düşmüş olmalılar ki Cenab-ı Hak Bakara suresinin 173. ayetini indirmiş. 173. ayetinde de Bakara suresinin yine aynı haramları ama zikretmiş. İnnemâ harrama aleyküme yine bir vurgu. Size yalnızca şunları Allah haram kılmıştır diye. Yine 4 şeyi saymış. Bunlar kendiliğinden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Medine döneminin ilk inen ayeti konuyla ilgili buydu. Son inen ayet ve içinde bugün artık size dininizi tamamladım ifadesi bulunan ayet Maide suresinin 3. ayetidir. Ve ne ilginçtir ki son inen ayet yine bu yiyeceklerle ilgili olan bir ayettir. Orada Cenab-ı Hak "Hurrimet aleykumul meytetu ve'd-demu ve lahmul khinziri ve ma uhille bihi li gayrillah" buyurmuştur. Allah size kendiliğinden ölmüş olan hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenleri haram kılmıştır. Bakın bundan önce inmiş olan 3 ayette zikredilen haramların sayısı 3'e indirilmemiştir. Fakat ayetin devamında sanki 10'a çıkarılmış gibi bir izlenim vardır. Ayette Allah vel munhanikatu vel mevkuzetu vel mutaraddiyatu ven natihatu ve ma ekele seb'u illa ma zekkeytum ve ma zubiha len nusub şeklinde ifade kullanmış. Yani bir iple veya havasız kalmak suretiyle boğulmuş olan hayvanlar size haram kılınmıştır. Kalın bir cisimle başına veya herhangi bir yerine vurularak kanı akıtılmadan ölen hayvanlar size haram kılınmıştır. Bir başka hayvanın boynuz darbeleri neticesinde ölmüş olan hayvanlar size haram kılınmıştır. Yüksekçe bir yerden aşağı düşerek, yuvarlanarak ölmüş olan hayvanlar size haram kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlar haram kılınmıştır diyor. Ve dikkat edilirse bunların tamamı insan müdahalesi olmadan ölmüş olan hayvanlardır. Yani meyte, ayetin ilk bölümünde zikredilen meytenin birer açılımı konumundadırlar. Bir ilave gelmemiştir. Son olarak da Allah ve mezübiha len nusub, taşlar üzerinde putlara sunulmak üzere kesilmiş olan hayvanlar ibaresini kullanmış. Bu da Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların ne olduğunu açıklama babından zikredilmiştir. Dolayısıyla son inen ayet Maide 3. ayette sanki haramların sayısı 10'a çıkmış gibi gözükse de aslında En'am 145, Nahil 115 ve Bakara 173. ayette anlatılan 4 haramdan farklı bir haram zikredilmemektedir. Netice itibariyle Kur'an'ın bize kesin olarak yasakladığı 4 hayvansal gıda bizim kesmeden kendi başına ölmüş olan hayvanlardır. İkincisi bu hayvanların akan kanı ister canlıyken ister kesimi esnasında. Üçüncü olarak domuz eti ve dördüncü olarak Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Kur'an net bir şekilde bunların haram olduğunu bizlere bildirmiştir.